Peki. Bir tane genç arkadaş buldum. Bu nedir ya? Küçücük bir Hintli çocuğun, hani bu Hint nameleri nasıl geliştiriyorlar var ya, Hint nameleri nasıl geliştiriyor? Bazen yapması imkansız ya. Ya dinliyorsun böyle, bunu nasıl yapıyor? Bu ya mümkün değil. Hani bu gırtlak nasıl gelişiyor? Müthiş bir video. Müthiş ötesi bir video. Bakın, küçük çocuğuna bütün Hint namelerini tek tek meşk usulü geçiyor. Bakın neler yapıyor. Bakın. Ay 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 ay. Ha, çok iyi değil mi ya? Ben bunu Melisa ile deneyeceğim, biliyor musun? Oturtacağım ha diye. Bak, tek tek namelere bak. Tekrarı da var ya. Şunu yapmak nedir abi? Bak. Gibi bir şey değil mi? Ama o tek tek o stilin bütün namelerini öğretmeye çalışıyor. Yani bunun sonucunda da önce o namenin stilini öğreniyor. Zaman içinde de bambaşka bir şekle dönüştürecek. Nameyi değiştiriyor. Biraz daha kolayını yapıyor. Çocuk nameleri birazcık kolaylaştırıyor tabii kendi kulağına göre, ama onu ısrarla öğretmeye devam ediyor. Çok güzel yeni bilgiler öğrendim ya, sizlerle paylaşmak istediğim. Yani mesela şöyle bir şey hiç duydunuz mu? Bir insan eğer farz edin bir adaya düştünüz. Hani derler ya, yanınıza ne almak istersiniz? Aslında yanımıza almak istediğimiz bir insan dağıdır bence. Neden biliyor musunuz? Çünkü konuşmayı unutmamak için. Eğer bir insan bir sene boyunca veya 6-8 ay boyunca hiç kimseyle konuşmaz ve hiçbir konuşma duymazsa, kendi diline ait hiçbir şey duymazsa, konuşmayı unutuyor, biliyor musunuz çocuklar? Kelimeler bozulmaya başlıyor. Harf ve artikülasyonları bozulmaya başlıyor. Çıkmamaya başlıyor eskisi gibi. Tıpkı tam tersi gibi. Yani 1 yaşındasınız, daha konuşmayı bilmiyorsunuz ama çevrenizde bir sürü ses duyuyorsunuz. Beyin bu sesleri bulunduğu ortamda tekrar etmeye başlıyor. Etkilendiği için, ortamda olduğu için. Tam tersinde de eğer hiçbir şey yoksa beyin bunları geriye gönderiyor. Şimdi çocuğa konuşma lisanını, müzikteki konuşma lisanını öğretiyor aslında. Bir süre sonra o nameleri de yapmaya başlayacak çocuk. Ama önce temelinde ne yaptığını görmek istiyor. Nasıl yapar ya bu çocuk? Çok tatlı ya. Çok çok. Böyle bir şey var mı? Baksanıza. Bu çocuk en fazla var ya 4 yaşını geçmez yani. Mümkün değil.
izleye izleye birebir kopyalamaya başlıyor. Resmen kopya. Bu yapılan iş bir kopyalama. Ve bu kopyalama bu tarafa geçtiği anda artık o çocuk o kopyayı elde ediyor. Ya kusursuz bir şey değil mi ya? Bu gırtlağın nasıl geliştiğini harikulade bir şekilde göstermişler. Temeli, sonrası ve en sondaki baba hali. Yani olay nasıl gelişiyor? Eğer bu meşk sistemi ortadan kalkarsa bu çocuğun bunu geliştirme şansı ancak tesadüflere kalır. Demek ki meşk sistemi gerekliymiş. Bizim Türk müziğinde de çok kıymetli bir şeydir meşk sistemi. Yani nota öğrenmek, temel teorileri öğrenmek işin müzikal bir teori kısmıdır. Ama bu meşk sistemi olmazsa bunun yapısını anlatamazsınız yani. Notayla anlatılacak bir şey değil ki bu. Baksana birebir önce göreceği biri lazım yani bunu alacağı. Bu kadar zor müzikte. Deli gibi ağzını açıyor. Aslında hafif bağırmayla da karışık. Tekniği şu an henüz yeterli değil. Doğru değil aslında. Net söyleyeyim doğru değil. Yani bir şan tekniği bakımından çocuğun yaptığı ses tellerine zarar verebileceği bir şey. Bağırmayla karışık yapıyor. Ama tekrar ettiriyor. Adam da ne kadar bilinçli tartışılır. Fakat olağanüstü güzel bir şey. Bunu size izletmek istedim. Nasıl bu işin geliştiğiyle alakalı, hatta linkini de şu anda atıyorum. İsteyenler izleyebilir. Peki devam edelim.